Buraya tıklıyoruz. Ama böyle video çekemem ki ben. Sistemi bağlayamıyorum. Ödeme bilgilerim. İşlem bitti. Şimdi mektubu bekliyoruz. Arkadaşlar bu video gerçekten tasarladığımdan çok farklı bir yere gitti. 4000 saat izlenmeyi, 1000 aboneyi tamamladım. YouTube iş ortağı oldum. Tam hikayemi çekmeye başlamıştım ki son anda bilgisayarın başına geçtim ve adeta şok oldum. Evet, şok oldum çünkü AdSense hesabımı yanlış açtığımı fark ettim. Bu hatayı nasıl düzelttiğimi videonun sonunda detaylı olarak anlatıyorum. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Sevgili dostlar, bugün benim için gerçekten çok güzel ve bir o kadar da anlamlı bir gün. Çünkü ben de artık 1000 abonemi ve 4000 saatimi doldurdum ve resmi olarak YouTube iş ortaklığına hak kazandım. Bununla ilgili YouTube'dan bir mail aldım 2-3 hafta önce ve her gün almaya devam ediyorum ama işleme koymadım. Çünkü bu video için bekletiyorum. Birazdan bilgisayarın başına geçeceğiz ve bu işlemi sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Ama öncelikle dilerseniz sizlere kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Ne zaman başladım, ne gibi zorluklar çektim, nasıl bu noktaya geldim bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık 2 sene önce bu işe başladım. Başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. Tamamen acemiydim. Hatta bu kanalımı bile bir arkadaşın yardımıyla açtım. Buradan kendisine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bu arada bu benim Tiger'ım. Çok şirin bir kedi. Ama böyle video çekemem ki ben. Ben böyle video çekemem. Hadi iner misin aşağıya? Lütfen. Tiger. Hayda. Evet. Tiger şu anda bizi blok etmiş durumda. Onu indirince devam edeceğiz. Bunun yanında yakın arkadaşlarım, dostlarımın da büyük katkısı oldu. Çünkü onlar da beni motive ettiler ve desteklediler. Yani Sebahattin sen çok seyahat ediyorsun, videolarım var. Neden bir kanal açıp bunu değerlendirmiyorsun diye. Hatta zatında ben de son dönemlerde zaten böyle bir şey düşünüyordum ve bu işe o şekilde girdim. Ama dediğim gibi yani video editlemek nedir? Video nasıl kesilir, nasıl biçilir, müzik nasıl eklenir? Bunların hiçbirini bilmiyordum ve sonradan peyderpey öğrendim. Ve öğrenmeye de devam ediyorum. Çünkü bu alan bir okyanus gibi öğrenmenin sınırı yok arkadaşlar. Tabiri caizse kervan yolda dizilir misali ben bu işe girdim arkadaşlar. İlk girdiğimde zevk için yapıyordum aslında ben bu işi. Sonradan o kriterleri öğrendim. Yeri gelmişken onları sizlerle de paylaşayım. Bir YouTuber için ne gibi kriterler gerekiyor arkadaşlar? Bir YouTuber'ın tam anlamıyla para kazanmaya, hak kazanması için belli kriterler var. Onlar şu: 1000 abone, 4000 saat ya da 10 milyon kısa short video izlenmesi ve 90 günde, son 90 günde 3 video atması gerekiyor ki benim şu anda geldiğim nokta. Birazdan işlemi bitirdiğimiz zaman o noktaya gelmiş olacağız. Tabii bundan önce de kısıtlı olarak para kazanma şansınız var. O da şu: işte 500 abone, 3000 saat ya da 3 milyon kısa short video ve son 90 günde 3 video kriteri var. Ben bu kriterleri geçen sene tamamlamıştım ve kısmi olarak para kazanmaya başlamıştım. Nasıl para kazanıyorsunuz? İşte üyelerden para geliyor ya da süper teşekkürlerden para geliyor. Yani biri sizin videonuzu beğendiği zaman size hediye olarak 3-5 kuruş atıyor. Ama ben bunu üstünkörü bu ayarları yapmıştım. Çünkü benim asıl hedefim büyük balığı yakalamaktı. Büyük balık ne arkadaşlar? Büyük balık işte o 4000 saat 1000 aboneyi doldurup videolarımızdaki reklamlardan pay almaktı. Başlangıçta 2-3 hafta ayda bir video atıyordum. Yani yatay büyük videolardan. Birçok video attım. Doğrusunu söylemek gerekirse bunların çoğu tutmadı arkadaşlar. Yani benim beklediğim izlenme noktasına gelmedi. Ama yine de bunların içerisinde birkaç tane güzel videom oldu. Çok tutuldu. Ve onlar sayesinde onlar zaten kanalımı sürüklediler. Bunu söyleyeyim. Yani saat biriktirme konusunda çok da fazla bir sıkıntım yoktu. Ama benim en çok zorlandığım şey tabii abone konusu arkadaşlar. Bunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Biliyorsunuz biz YouTuber'lar ne yapıyoruz? Başlangıçta işte
eşimize, dostumuza, akrabamıza ulaşıyoruz. Onlardan kanalımıza abone olması için ricada bulunuyoruz. Ben de bu şekilde 150 abone yaptım. Ama ondan sonrası için mutlaka YouTube izleyicisine ulaşmamız gerekiyor. Çünkü artık yolu onlarla beraber yürüyeceğiz. Tabii bu arada abone konusu açılmışken şunu da söyleyeyim. Yani başlangıçta evet destekleyen çok arkadaşım, dostum oldu. Onlara ayrıca teşekkür ettim tabii. Ama bazı dostlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da destek yerine nasihati tercih ettiler. Birçok YouTuber arkadaş da aynı şeyi ben izlediğim YouTuber'larda bunu gördüm. Yani şöyle diyorlar. Ya Sebahattin 1000 abone çok zor. Ya bu işler boş işler. Bunlara niye zaman kaybediyorsun? Boş ver bu işleri. Yani abone olmak için 40 dereden su getirdiler. Ama tabii bunu fazla kafaya takmamak gerekiyor. Çünkü bu insanın doğasında, fıtratımızda var arkadaşlar hepimizde. Yani kıskançlık, çekememezlik. Bu hep var ve olacak. Ama burada biz önemli olan kendimize inanmamız gerekiyor. Yani ne demişler? Başarmanın %50'si, yarısı kendine inanmaktır. Biz kendi gücümüze inanacağız, çalışacağız, sebat edeceğiz, gayret edeceğiz, keşfedeceğiz, araştıracağız, öğreneceğiz. Ancak bu şekilde yolumuza devam edebiliriz. Peki abone kazanmanın bir kolay yolu var mı derseniz bu konuda abone kazanmanın en pratik yolu kısa short videolar üretmek. Çünkü insanlar kısa videolara daha çok rağbet gösteriyorlar. Bu konuda ben bayağı bir zayıf kaldım. Daha doğrusu buradaki düşünsel yanılsamam şuydu. Yani short videolardan para kazanmak için en az 10 milyon izlenmesi gerekiyor. Bu benim karşılayabileceğim bir kriter değil. Çok zor bir kriter. Artı bu izlenmeler ana saate de eklenmiyor. Dolayısıyla burada düz mantık gittim ben. Neden ben burada şimdi zaman kaybedeyim diye düşündüm. Ama yanlış düşünmüşüm arkadaşlar. Hata yapmışım. Siz bu hatayı yapmayın. Çünkü abone kazanmak için en pratik yol bu videolardan geçiyor. Saat kazanmasanız bile. Ayrıca video üretmekte, yatay video üretmekte zorlandığınız zaman bu videolar bir can simidi gibi kısa videoları yükleyerek kanalınızı aktif halde tutabilirsiniz. Bir kafamdaki soru da şuydu ilk başlangıçta. Yani bir yıl içerisinde işte 1000 abone, 4000 saat doldurmanız gerekiyor. Peki dolduramasak ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. İkinci, üçüncü, dördüncü sene devam edebilirsiniz. Sadece zaman uzadığı için belki enerjiniz düşüyor, moraliniz bozuluyor. Ama bu şansınız devamlı var. Bunu söyleyeyim. Peki bu kriterleri aynı anda mı, yani 1000 abone 4000 saati aynı anda mı doldurarak devam edersek sistemde ilerleyebiliyoruz? Hayır, böyle bir durum yok. Her kriter kendisini bağlıyor. O kriteri doldurduğunuz zaman o sayfa kapanıyor ve YouTube sizden diğer kriteri doldurmanızı istiyor. Zaten abonelerle ilgili böyle bir zaman kısıtlaması yok. Yani aboneleri ne zaman doldurursanız o zaman o sayfa kapanıyor ve YouTube sizden diğer kriteri istiyor. Buradaki kritik nokta 4000 saat. Bu 4000 saatin son 12 ayda tamamlanması gerekiyor. Bununla ilgili yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Ben böyle ilginç ve can sıkıcı bir olay yaşadım. Şöyle ki bir ara geçen sene 3940 saate kadar yükseldim. Son 60 saatim kalmıştı. Ne güzel başardım galiba diye düşünüyordum, seviniyordum. Sonra birkaç gün içerisinde bir baktım ibre aşağıya doğru dönmeye başladı. 3900'den 3800, 3700, 3500, 3300, 3200, 3100'e kadar düştüm arkadaşlar. Eyvah ne oluyor dedim ya. Yoksa ben de mi YouTube'un bu YouTuber çöplüğüne gidiyorum, başaramayacak mıyım acaba diye hemen o YouTube'a sarıldım. Videolara baktım, orada yorumlara baktım. Bir gördüm ki benim gibi YouTuber arkadaşlar da birçoğu da bu sorunun cevabını arıyor. Yani sonuçta tespit ettiğim şu arkadaşlar, sistem şöyle işliyor. Ben 12 ayda tamamlayamadığım için ilk attığım video, ikinci videom daha doğrusu, yayla videom bayağı tutmuştu. O video 12 ayın dışında kaldığı için ondan gelen
bütün saatleri YouTube silmiş oluyor. Yani oradan artık saat alamıyorsunuz. Dilerseniz şimdi bilgisayarın başına geçelim ve o güzel işlemi sizle beraber yapalım arkadaşlar. YouTube paneline girdik. Burada sayfanın solundan aşağıya para kazanma bölümüne gidiyor ve tıklıyoruz. Karşımıza çiçek resminin tam altında artık videolarınızda yayınlanan reklamlardan para kazanabilirsiniz diyor. Başladık. Evet, burası şu an yararlandığım avantajları gösteriyor. Üyelikler, süper teşekkürler falan. Aşağıdaki butonu tekrar tıklıyoruz. İzlenme sayfasındaki reklamlar ve YouTube Premium'dan para kazanın diyor. Aşağıyı kabul ettik ve devam ediyoruz. Burada ise varsayılan reklam ayarlarını inceleyin diyor. Videonun başında, ortasında, sonunda. Bunu daha sonra yapabiliriz. Bir sonrasında hangi videolardan para kazanmak istiyorsunuz diyor. Tümünden diyoruz. Şöyle genel bakışa geldiğimiz zaman şu anda işlem gerekmiyor. Ödeme ayarlarını tamamlamaya hazır olduğunuzda bildirim alırsınız diyor. Bir gün sonra bildirim geldi. İşlem gerekli. Başladık ve bizi AdSense hesabına yönlendirdi. Önce ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Sonra hesap bilgilerini tıkladık. Ve geldik. Şimdi burası hangi aşamada olduğumuzu gösteren bir sayfa. AdSense'den para kazanmaya başlamak için ödeme bilgilerinizi eklemeniz ve sitenizi bağlamanız gerekiyor. Sistemi bağlayamıyorum, ödeme bilgilerimi, kimliğimi doğrulayamıyorum. Çünkü burada benden işletme adı, kuruluşla ilgili bilgiler isteniyor. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Ben aylar önce AdSense hesabımı bireysel yerine yanlışlıkla maalesef kuruluş diye açmışım ve bu hatayı şimdi mutlaka düzeltmem gerekiyor. Buradan hesap kapata gidiyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Bu hesabı kapatmak AdSense reklamların sitenizde yayınlanmasını duraklatacak. Kalan kazançların son bir ödeme almanız için gereken minimum tutarı karşılamıyor. Bu çok da önemli değil benim için. Yani cüzi bir miktar var ama ben bu sıkıntıdan, bu beladan kurtulmak için onu göze alıyorum. Kapatı tıklıyorum arkadaşlar. YouTube için AdSense ürününü kullandığınız için teşekkür ederiz. Hesabınızı başarıyla kapattınız diyor. Evet, tam burada bir gün ara verdim ki sistem karışmasın. Bazen arka planda bilgiler biraz geç siliniyor arkadaşlar. Şimdi tekrar para kazanma sayfasına geldik. İkinci adımdan yeni bir AdSense hesabı oluşturacağız. Benim ikinci bir Gmail adresim vardı. Onun üzerinden AdSense'i bağlayacağız şimdi. Birinciyi kapatmıştık. Tıkladığımızda burada 3 tane seçenek beliriyor. Biz bunlardan mevcut bir AdSense hesabım var'a giriyoruz. Bizi burada Google 2 aşamalı doğrulama sistemine gönderiyor. Bunu yapan ben miyim diye. Onaylandıktan sonra tekrar sayfaya dönüyoruz. Burada birinci silmiş olduğum Gmail değil, yeni açmış olduğumuz Gmail'den giriyoruz arkadaşlar. Burada çok dikkat edelim, yanlışlık yapmayalım yoksa sistem tekrar karışabilir. Devam ediyoruz. Hesabı oluştura basıyoruz ve başardık. Yeni AdSense hesabımız bireysel olarak oluşmuş durumda. Süper. Tıkladım. Bilgilerinizi inceliyoruz. Genellikle bir günden kısa sürer. Bazı durumlarda biraz daha uzun sürer diyor. Şimdi bir de YouTube Stüdyo'dan bakalım. Buradaki hata gösteriyor, aldanmayın. İşlem devam ettiği için böyle gösteriyor. Birazdan değişecek. Evet, şimdi değişti. İşlem devam ediyor. Her şey yolunda. Evet arkadaşlar, tam bir hafta sonra bir mail geldi. Kimliğinizi doğrulayın diye. Bu da şu anlama geliyor. AdSense'imiz artık onaylandı. Her şey mükemmel bir şekilde devam ediyor.
Ve başlıyorum. Şimdi kimlik kartımın fotoğrafını yüklüyorum. Önlü arkalı yükledim. Bu birkaç gün sürebilir diyor. Evet, bir gün sonra bir mail daha geldi. Ödeme adresinizi doğrulayın diye. Evet arkadaşlar, yukarıda adresinizi doğrulamanız gerektiği için ödemeleriniz beklemede diyor. Bunu fazla ciddiye almayalım. Çünkü biz bu işlemi yaptık. Muhtemelen birazdan sayfa güncellenince bu uyarı kalkar. Bizim için önemli olan şimdi aşağıdaki vergi bilgilerini doldurmak. Bu V8Ben vergi formu çok da basit değil ve de zaman alıyor. Ama şimdi biraz da hızlanmamız gerekiyor. Çünkü videoyu çok da fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Belki ileride bununla ilgili talep veya gerek olursa ayrı bir video yapabilirim. Evet arkadaşlar, formu doldurduk, göndere bastık ve işlemi bitirdik. Bundan sonra artık evimize içerisinde 6 haneli pin numarası olan bir mektup gelecek. Evet arkadaşlar, nihayet o beklediğim mektup geldi AdSense'ten. Normalde 2 ile 4 hafta sürüyor deniyor ama bende tamı tamına 1 hafta sürdü. İçerisinde 6 haneli şifre var. Ve bunu birazdan AdSense hesabımıza gireceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi zarfı açalım arkadaşlar. Ve burada numarası var arkadaşlar. Şimdi neydi sıkıntımız? Tekrarlarsak, hesabımı bireysel yerine kuruluş olarak açmıştım. Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Yanlış açtığınız AdSense hesabınızı hemen kapatıyorsunuz. Hiç düşünmeyin. Ve yeni bir Gmail üzerinden AdSense'e tekrar bağlanıyorsunuz. Birinciyi kapatıyorsunuz tabii. Bu mail adresiniz Gmail olması gerekiyor. Aklınızda olsun. Hikayemizi bitirmiş olduk. Umarım siz de böyle mutlu sonlara ulaşırsınız arkadaşlar. Sevincimi, sıkıntımı ve bir nebze de olsa dilimin döndüğünce bilgimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.